Tarih kitapları bize hep zaferleri anlattı. Fetihleri, tuğları, sancakları. Ama Osmanlı tarihi aynı zamanda evlat acısının tarihidir. Bir baba düşünün, Kosova'da Haçlı ordularını dize getirmiş, Balkanları titretmiş bir cihan sultanı. Ama en büyük darbeyi düşman kılıcından değil, kendi canından, öz oğlundan yiyor. Şehzade Savcı Bey henüz 14 yaşında, gencecik bir Osmanlı şehzadesi. Hırsı aklının önüne geçti ve babası Sultan 1. Murat'a kılıç çekti. Sonuç mu? Osmanlı tarihinin en karanlık cezası. Gözlerine mil çekilen bir evlat ve yüreği dağlanan bir baba. Bugün Bursa'nın yanı başında Kaytı Ovası'nda yaşanan o kıyamet gecesini konuşacağız. Yıl 1373, Sultan Murat Hüdavendigar Anadolu'da seferdeydi. Bursa'da taht naibi olarak, yani devleti babası adına yönetmesi için oğlu Şehzade Savcı Bey'i bırakmıştı. Savcı Bey gençti, kanı kaynıyordu. Ama onu zehirleyen asıl şey yalnızlığı değil, yanlış dostuydu. Bizans imparatorunun oğlu Andronikos'tu. Bu iki genç prensin kaderi ortaktı. İkisinin de babası, Sultan Murat ve İmparator Yannis, o sırada birlikte seferdeydi. Andronikos, Savcı Bey'in aklına girdi, babalarımız yaşlandı. Onlar seferdeyken biz burada iktidarı ele alalım. Sen Osmanlı'nın sultanı ol, ben Bizans'ın imparatoru. Dünyayı biz yönetelim. Bu sözler 14 yaşındaki bir şehzadenin gözlerini kör etmeye yetmişti. Savcı Bey, Bursa'da babasının hazinesini açtı, asker topladı ve adına hutbe okuttu. Artık o, kendi zihninde bir padişahtı. Haber Sultan Murat'a ulaştığında sultan önce inanmadı. Benim oğlum bana ihanet etmez dedi. Ama Bursa'dan gelen ulaklar acı gerçeği doğruladı. Savcı Bey, Bizans prensiyle birleşmiş, babasının ordusuna karşı pusu kurmuştu. Hüdavendigar öfkesini kınına soktu ve hızla Bursa'ya yürüdü. Yanında devasa bir ordu yoktu, sadece sadık muhafızları vardı. Çünkü o, kılıçla değil, baba otoritesiyle bu işi çözmek istiyordu. Bursa yakınlarındaki Kite Ovası'na, bugünkü ürünlü mevkii, geldiklerinde karşısında oğlunun topladığı isyancı orduyu gördü. Baba ve oğul, iki ordu karşı karşıyaydı. Tarihte eşine az rastlanan o psikolojik harp işte o gece yaşandı. Gecenin karanlığı çöktüğünde Sultan Murat, Osmanlı tarihinde görülmemiş bir şey yaptı. Zırhını çıkardı. Yanına tek bir koruma bile almadan atını isyancı askerlerin, yani oğlunun ordusunun tam önüne sürdü. Karanlığın içinde gür sesiyle haykırdı. Ey ekmeğimi yiyen askerlerim! Ey gafil evlatlarım! Beni tanımaz mısınız? Ben sultanınız Murat Han değil miyim? Lan! Hangi cüretle bana kılıç çekersiniz? Kim ki benim yanıma geçerse affedilecektir. Kim ki o asinin yanında kalırsa kılıcımdan geçecektir. Sultanın sesi Kayte Ovası'nda gök gürültüsü gibi yankılandı. O ses isyancı askerlerin yüreğine korku değil, utanç saldı. Savcı Bey'in parayla tuttuğu askerler, bu ses Hüdavendigar'ın sesidir diyerek birer birer, sonra bölükler halinde silahlarını atıp sultanın tarafına koştular. Şehzade Savcı Bey, o devasa ovanın ortasında bir anda yapayalnız kaldı. İhanetin bedeli korkunç bir yalnızlıktı. Savcı Bey kaçtı. Dimetoka Kalesi'ne sığındı ama babasının gazabından kurtulamadı. Yakalanıp sultanın huzuruna getirildi. Herkes sultanın affetmesini bekliyordu. Sonuçta o bir babaydı
karşısındaki de gencecik oğluydu. Ama Murat Hüdavendigar bir baba olarak değil, bir devlet olarak karar verdi. Sultan şöyle düşündü. Bugün babasına isyan eden, yarın devleti böler. Devletin bekası evlattan üstündür. Ve o korkunç emri verdi. Gözlerine mil çekile, ışığa hasret bırakıla. Bu, eski bir Türk ve Bizans geleneğiydi. Taht iddiası olmasın diye isyancı hanedan üyeleri kör edilirdi. Kızgın sirke veya mil, savcı beyin gözlerine döküldü. Şehzade, dünya ışığına veda etti. Ama sultanın öfkesi dinmedi. Fitne tamamen bitsin diye kör edilen oğlunun idam fermanını da imzaladı. Burada çok ince bir detay var. Aynı suçu işleyen Bizans prinsi Andronikos'u da babası İmparator Yanis cezalandırdı. O da oğlunun gözlerine kızgın sirke döktürdü. Ama imparator kıyamadı. İşlemi yarım bıraktırdı. Andronikos tamamen kör olmadı, tek gözü az da olsa görüyordu. Ve o Andronikos yıllar sonra babasını tahttan indirip zindana attı. Sultan Murat ise işi şansa bırakmamıştı. Çünkü Osmanlı'da merhamet, devlete ihanet söz konusu olunca biterdi. Şehzade Savcı Bey'in naaşı Bursa'ya getirildi. Söylentilere göre Sultan Murat, oğlunun cenazesine katılmadı ama günlerce odasından çıkmayıp gizlice ağladı. Hatta Savcı Bey'in yanındaki isyancı beylerin de çocuklarını öldürttü. Babalar günah işledi, oğulları da aynı yoldan gitmesin diye. Bu olay, Osmanlı'nın neden 600 yıl ayakta kaldığının en kanlı kanıtıdır. Onlar için devlet, evlattan, candan ve canandan her zaman daha kıymetliydi. Tarihin en ağır bedellerini ödeyenlerin hikayesi için referans tarihte kalın.